22 Haziran sabahı Londra, Birleşik Krallık'taki yeni bir liderlik krizine uyandı. Başbakan Keir Starmer için yolun sonu gelmişti. Kendi partisi içinde aylardır süren büyük isyana daha fazla dayanamayan Starmer, kameraların karşısına geçti ve istifa etti. Bu hamleyle birlikte Birleşik Krallık son 10 yılda tam 7. başbakanını koltuğa oturtmak üzere sonu gelmez bir siyasi girdaba girdi. Şimdi sahne halef olarak öne çıkan popüler isim Andy Burnham'e kalmak üzere. Peki dünyanın en köklü demokrasilerinden biri nasıl oldu da bir başbakan öğütme makinesine dönüştü? Muhafazakarlardan İşçi Partisi'ne kadar ideoloji fark etmeksizin tüm liderler neden birbiri ardına devriliyor? 10-10 serimizin bu videosunda bu sorulara cevap arayacağız. Daha fazla içerik için GZT'yi takipte kalın. İşçi Partisi'nin 2024'teki tarihi zaferi aslında Starmer'a duyulan büyük bir sevgiden değil, 14 yıllık muhafazakar parti iktidarına karşı biriken derin öfkeden kaynaklanıyordu. Analistlerin aşksız zafer olarak adlandırdığı bu durum daha ilk günden kırılgan bir temele sahipti. Göreve geldikten sonra hayat pahalılığı krizi çözülemedi, enflasyon yükseldi ve sağlık sistemi NHS'teki kuyruklar tarihi rekorlar kırdı. Ekonominin durma noktasına gelmesiyle birlikte seçim döneminde verilen büyüme ve değişim vaatleri hızla buharlaştı. Üstelik Starmer'ın milyarder bağışçılardan lüks kıyafetler ve Taylor Swift konser biletleri gibi pahalı hediyeler kabul etmesi halktaki güveni tamamen sarstı. Dış politikada ise Ukrayna ve Gazze krizleri Starmer'ın kendi partisini ikiye böldü. İngiltere'nin Ukrayna Savaşı'na verdiği devasa askeri ve mali desteğe rağmen sahadaki durgunluk ve savunma bütçesindeki yetersizlik kabinede ağır çatlaklar yarattı. Özellikle saygın Savunma Bakanı John Healey'nin Starmer'ın liderlik tarzını ve askeri vizyonunu eleştirerek istifa etmesi başbakana indirilen en ağır darbelerden biri oldu. Bunun yanı sıra Gazze'deki krizde İsrail'e verilen askeri destek ve silah ihracat izinleri İşçi Partisi'nin sol kanadında ve geleneksel seçmen tabanında devasa bir kopuşu tetikledi. Sol seçmenin kitlesel olarak yeşillere kayması ve partinin soykırıma ortaklık etmekle suçlanması Starmer'ın ahlaki meşruiyetini parti içinde tamamen eritti. Emeklilerin kışlık yakıt yardımlarının kesilmesi ve Jeffrey Epstein bağlantılarıyla bilinen Peter Mandelson'un Washington Büyükelçisi yapılması bardağı taşıran son damlalar oldu. Halk ekonomik faturalar altında ezilirken gelen bu hamleler Starmer'ın toplumun gerçeklerinden tamamen koptuğu yorumlarına yol açtı. Ipsos anketlerinde halk desteği %16'ya kadar gerileyen Starmer, Mayıs 2026 yerel seçimlerinde de 1400'den fazla belediye meclis üyesi kaybederek tarihi bir hezimet yaşadı. Bu süreçte partinin geleneksel kalesi sayılan bölgelerin bile sağ popülist ve sol partilere kaptırılması meclisteki vekiller arasında tam bir panik havası yarattı. Bir sonraki genel seçimi kaybetmekten korkan İşçi Partili milletvekillerinin açıkça isyan bayrağını açması üzerine Starmer, parti içi güveni kaybettiğini itiraf ederek istifa etmek zorunda kaldı. Partimin şu an sorduğu soru, bir sonraki genel seçime onlara liderlik edecek en iyi kişi ben miyim sorusudur. Parlamento partimin bu soruya verdiği cevabı duydum ve bu cevabı zerafetle kabul ediyorum diyerek istifasını dünyaya duyurdu. Starmer'ı koltuğundan eden süreç, İşçi Partisi içindeki liderlik savaşının doğrudan bir sonucuydu. Partinin en karizmatik ve popüler figürlerinden biri olan eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, Makerfield'daki ara seçimi ezici bir çoğunlukla kazanarak avam kamerasına geri döndü. İşçi Partisi'nin ülkenin genelinde kan kaybettiği bir dönemde Burnham'in Reform UK'ye karşı 9.000'den fazla oy farkıyla elde ettiği bu ezici zafer partiye adeta bir can suyu oldu. Burnham'in meclise ayak basması, Starmer'ın karizmadan yoksun ve durgun liderliğine karşı bir alternatif arayan vekilleri anında harekete geçirdi. Kuzey İngiltere'de Kuzey'in Kralı lakabıyla anılan Burnham, halktan biri imajıyla Starmer'ın yarattığı elitist ve kopuk hava karşısında tam bir panzehir olarak görüldü. İstifa eden eski Sağlık Bakanı Wes Streeting ile birlikte partideki ağırlığını artıran Burnham, şu an 9 Temmuz'da başlayacak yeni başbakanlık yarışının en güçlü favorisi konumda. Liderlik yarışında Burnham'in en büyük rakibi olması beklenen Wes Streeting'in, Starmer'ın istifasının hemen ardından Burnham'i destekleyeceğini açıklayarak yarıştan çekilmesi, partide bir taç giyme ihtimalini, yani Burnham'in tek aday olarak doğrudan başbakan olmasını neredeyse kesinleştirdi. Eğer başka bir güçlü aday çıkmazsa Burnham, Kral Charles'tan hükümeti kurma görevini alacak ve İngiltere'nin son 10 yıldaki 7. başbakanı olacak.
Ancak bu durum muhalefette büyük bir öfke yarattı. Reform UK lideri Nigel Farage, Westminster tek bir ara seçime dayanarak Andy Burnham'e taç giydirmek istiyor. Bu gülünç diyerek derhal erken genel seçim çağrısında bulundu. Her şeye rağmen şu an Londra'da tüm ibreler İngiltere'nin yeni başbakanının resmen Andy Burnham olacağını gösteriyor. Keir Starmer öncesinde koltukta oturan ve ülkenin ilk Hint kökenli başbakanı olan Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin tabutuna son çiviyi çakan isim oldu. Milyarder eşi ve zengin geçmişi nedeniyle sokaktaki halkın yaşadığı geçim sıkıntısından tamamen kopuk olmakla suçlandı. Halk faturalarını ödeyemezken Sunak'ın lüks malikanesinde özel havuzunu ısıtmak için yerel elektrik şebekesini güçlendirmesi gibi detaylar onun toplumun gerçeklerinden ne kadar uzak olduğunun somut birer sembolü haline geldi. Enflasyonu düşürme vaatleri gecikti. Göçmenleri Ruanda'ya gönderme projesi tam bir fiyaskoyla ve hukuki kör düğümle sonuçlandı. Milyonlarca sterlin harcanmasına rağmen tek bir sığınmacının bile Ruanda'ya sınır dışı edilememesi, muhafazakar hükümetin hem uluslararası hukukta hem de kendi sağ seçmeni gözünde tüm otoritesini bitirdi. Üstelik Sunak'ın pandemi döneminde Maliye Bakanı iken hayata geçirdiği kredi destek projelerinde oluşan açıklar nedeniyle hazineden 4,9 milyar sterlinin dolandırıcılara kaptırılması halk nezdindeki ekonomik deha imajını tamamen yıktı. Buna ek olarak Boris Johnson döneminden kalan Partygate skandallarının gölgesini bir türlü üzerinden atamadı ve bizzat kendisi de karantina kurallarını ihlal ettiği için polisten ceza alan bir başbakan olarak tarihe geçti. En büyük hatası ise anketlerde partisi çökmüş durumdayken ani bir kararla Temmuz 2024 için erken seçim ilan etmek oldu. Sırılsıklam bir yağmur altında yaptığı o seçim açıklaması modern siyaset tarihine bir liderin kendini bitirdiği o an olarak tarihe geçti. Arka planda çalan protesto müziği eşliğinde sırılsıklam olan Sunak, daha kampanya başlamadan yenilgiyi peşinen kabul etmiş, çaresiz bir lider görüntüsü verdi. Seçim sürecinde gazilerin onurlandırıldığı D-Day, yani Normandiya çıkarması anma törenlerini dünya liderlerinden önce terk edip bir televizyon röportajına kaçması ise kendi geleneksel, milliyetçi seçmen tabanını bile tamamen küstürdü. Üstelik seçim tarihi yaklaştıkça yakın kurmaylarının seçim tarihi üzerine yasa dışı bahis oynadığının ortaya çıkması hükümetin kalan son ahlaki meşruiyetini de yok etti. Sonuçta Muhafazakar Parti tarihinin en ağır meclis hezimetini yaşadı ve Sunak dönemi Britanya siyasetine geri dönülmesi çok zor devasa bir enkaz bırakarak battı. İngiltere'deki bu başbakan öğütme sisteminin miladı tam anlamıyla 23 Haziran 2016 yılındaki Brexit referandumu oldu. Ülke Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığından beri bir türlü siyasi ve ekonomik dikiş tutturamıyor. Süreci başlatan Başbakan David Cameron, kalalım kampanyasını kaybedince daha referandum gecesi Downing Street önünde istifasını açıkladı ve bu girdabın kapısını araladı. İşte tam bu noktada Brexit'in yarattığı olumsuz etkileriyle peş peşe gelen başbakan istifaları arasında doğrudan kaçınılmaz bir zincirleme reaksiyon başladı. İlk olarak Theresa May Avrupa Birliği ile hem kendi partisini hem de meclisi memnun edecek bir ayrılık anlaşması koparamadığı için bizzat kendi vekilleri tarafından istifaya zorlandı. Ardından koltuğa oturan Boris Johnson Brexit'i halletme vaadiyle popülist bir dalga yakaladı. Ancak AB ile imzaladığı Kuzey İrlanda protokolünün yarattığı bürokratik krizler ve ticaret tıkanıklıkları onun siyasi meşruiyetini ve ciddiyetini yerle bir ederek düşüşünü hazırladı. Onun enkazını devralan Liz Truss ise Brexit sonrasındaki ekonomik durgunluğu aşmak adına piyasaları tamamen göz ardı ederek 45 milyar sterlinlik fonlanmış vergi kesintileri içeren radikal bir mini bütçe açıkladı. Sterlinin çökmesine yol açan bu hamleyle sadece 49 günde koltuğundan oldu. Brexit'in bu yıkıcı etkisi son olarak İşçi Partili Keir Starmer'ı da vurdu. Çünkü AB'den ayrılığın getirdiği ve ekonomiyi yapısal olarak %6 ila 8 oranında küçülten o devasa delik, Starmer hükümetinin kamu hizmetlerini ve çöken sağlık sistemi NHS'i fonlayacak para bulamamasına yol açtı. AB ile ticaret payının dramatik şekilde düşmesi ve finans sektörünün Avrupa'daki liderliğini kaybetmesi, Londra'nın küresel cazibesine çok ağır bir darbe indirdi. Sadece ekonomide değil, AB'den çıkış vaatlerinin merkezinde yer alan göçü kontrol altına alma sözü tam bir fiyaskoya dönüştü
ve AB dışından gelen düzensiz göç toplumdaki öfkeyi ve bölünmüşlüğü daha da körükledi. Yapılan son anketlerde Britanya halkının %56'sının AB'ye geri dönmek istediğini belirtmesi ve çoğunluğun Brexit'i tam bir başarısızlık olarak görmesi, siyasetçilerin üzerinde devasa bir halk baskısı yaratıyor. İşte tam da bu yüzden Keir Starmer'ın 2026'daki istifasının Brexit'in 10. yıl dönümüne denk gelmesi bir tesadüf değil. Sistemin içine düştüğü çözümsüzlüğün acı bir sembolüdür. İngiltere, AB'den ayrılarak küresel ve bağımsız bir güç olacağını vaat etmişti. Ancak elinde kalan tek şey 10 yılda 7 lider değiştiren, yönünü ve ekonomik istikrarını tamamen kaybetmiş bir siyasi kaos sistemi oldu. David Cameron'ın ardından ateşten gömleği giyen isim Theresa May oldu ve onun tek bir görevi vardı: İngiltere'yi AB'den tereyağından kıl çeker gibi ayıracak uzlaşmacı bir anlaşma imzalamak. Ancak parlamentoda ne kendi partisini ne de muhalefeti ikna edebildi. Çünkü İngiltere'nin AB kurallarına kısmen bağlı kalmasını öngören Kuzey İrlanda backstop maddesi iki tarafı da tamamen öfkelendirdi. Ocak 2019'da meclise sunduğu ilk Brexit planı 432'ye karşı 202 oyla reddedildi ve bu hezimet modern Britanya demokrasisi tarihinin bir hükümete verilmiş en büyük parlamento mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti. May'in Brüksel ile Londra arasında mekik dokuyarak hazırladığı bu anlaşma, Meclis Genel Kurulu'nda tam 3 kez üst üste tarihi farklarla reddedilerek siyasi sistemi tam bir kör düğme çevirdi. Kendi partisinin Avrupa şüpheci katı sağ kanadı, yani meşhur ERG grubu ve Boris Johnson gibi figürler May'i yetersiz ve AB'ye boyun eğen bir lider olarak ilan ederek arkasından açıkça hançerlediler. Hatta bu süreçte kendi bakan kabinesinden Brexit stratejisine tepki gösteren tam 36 isim istifa ederek başbakanın otoritesini tamamen sıfırladı. Westminster'daki bu acımasız ve kilitlenmiş mekanizmaya daha fazla direnemeyen May, 24 Mayıs 2019'da Downing Street önünde kameraların karşısına geçmek zorunda kaldı. Konuşmasının sonunda çelik gibi sert ve soğukkanlı duruşuyla bilinen May'in hıçkırıklara boğulması ve sesinin titreyerek "Hizmet etme fırsatı bulduğum bu sevdiğim ülkeye karşı hiçbir kötü niyet beslemiyorum. Sadece derin bir şükran duyuyorum" demesi siyaset tarihine kazındı. May'i ağlatarak koltuğundan indiren bu acımasız sistem sonraki kurbanlarını seçmek ve Britanya siyasetini daha da vahşi bir popülizm girdabına sokmak için hiç gecikmeyecekti. Theresa May'in ardından koltuğu devralan ve Brexit'i halledeceğim diyerek 2019 genel seçimlerinde son 40 yılın en büyük muhafazakar çoğunluğunu kazanan Boris Johnson, İngiliz siyasetinin en sıra dışı, en kural tanımaz figürüydü. Özellikle 2022 yılına girildiğinde Rusya'nın Ukrayna işgaliyle tetiklenen enerji krizi ve küresel gıda pahalılığı İngiltere'de enflasyonu %9.1 ile son 40 yılın zirvesine çıkardı. Halk, Cumhuriyet tarihinin en ağır geçim sıkıntısıyla boğuşurken Johnson hükümetinin seçim vaatlerini tamamen çiğneyerek Nisan 2022'de ulusal sigorta vergilerini 1.25 puan artırması mecliste ve sokakta devasa bir öfke patlamasına yol açtı. Ancak onun sonunu getiren şey sadece uyguladığı ekonomi politikaları değil, bizzat merkezinde olduğu devasa bir ahlak skandalı zinciri oldu. Tüm İngiliz halkı koronavirüs pandemisi nedeniyle çok katı yasaklar altında evlere kapanmışken, kurallar gereği ölmek üzere olan sevdiklerinin cenazelerine bile gidemezken, Johnson ve ekibinin Downing Street'teki başbakanlık binasında gizlice alkollü partiler düzenlediği ortaya çıktı. Kamuoyuna sızan kadeh kaldırma fotoğrafları ve kutlama videoları halkta tarifi imkansız bir öfke dalgası yaratırken, bu süreç Partygate adıyla modern Britanya tarihinin en büyük siyasi krizlerinden birine dönüştü. Skandalın ardından bizzat Londra polisi tarafından karantina kurallarını ihlal ettiği tescillenen Johnson, Birleşik Krallık tarihinde görevdeyken kanunları çiğnediği için ceza alan ilk başbakan olarak tarihe geçti. Daha da kötüsü, parlamentoda bu partilerden haberi bile olmadığını söyleyerek milletvekillerine ve halka açıkça yalan söylediğinin ortaya çıkması onun dürüstlük ve güvenilirlik zeminini tamamen yok etti. Bardağı taşıran son damla ise hakkındaki cinsel taciz iddialarından haberdar olmasına rağmen milletvekili Chris Pincher'ı partinin önemli bir idari görevine ataması ve bu konuda da yine kamuoyunu yanıltmaya çalışması oldu.
Üstelik Johnson'un tek günahı bunlar da değil. Başbakanlık dairesinin onarımı için Muhafazakar Parti'nin zengin bağışçılarından gizlice on binlerce sterlinlik fon kabul ettiği, meşhur Wallpapergate'de etik kurallarını hiçe saydığı kanıtlanmıştı. Bu yalancılık silsilesine daha fazla ortak olmak istemeyen Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid David'in istifalarıyla fitili ateşlenen süreç sadece 48 saat içinde tam 62 hükümet yetkilisinin topluca istifa etmesiyle Britanya tarihinin en büyük kabine göçüne sahne oldu. Kendi meclis grubu ve bakanları tarafından tamamen yalnız bırakılan, yönsüz ve vizyonsuz olmakla suçlanan ve artık kaçacak hiçbir yeri kalmayan Boris Johnson, Temmuz 2022'de kameraların karşısına geçerek istifa etmek zorunda kaldı. Boris Johnson'un ardından başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss, Birleşik Krallık tarihinin en kısa süre görev yapan başbakanı olarak adını tarihe en büyük fiyaskolardan biriyle yazdırdı. Göreve gelir gelmez ekonomik durgunluğu aşmak adına zenginlere yönelik devasa vergi kesintileri içeren ve arkasında hiçbir resmi mali kaynak gösterilmeyen radikal bir mini bütçe ilan etti. Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng ile birlikte meclisi ve resmi denetim kurumlarını tamamen devre dışı bırakarak hazırladıkları bu 45 milyar sterlinlik fonlanmış vergi paketi İngiliz finans piyasalarında adeta nükleer bir depreme yol açtı. Bu amatörce hamle yüzünden sterlin dolar karşısında 1.03 seviyesine gerileyerek tarihin en düşük seviyesini gördü ve tahvil piyasaları tamamen çöktü. Öyle ki ülkede emeklilik fonlarının iflasın eşiğine gelmesi üzerine İngiltere Merkez Bankası piyasaları kurtarmak için 65 milyar sterlinlik acil tahvil alım müdahalesi yapmak zorunda kaldı. Piyasa kaosunun ardından konut kredisi faizlerinin bir gecede fırlaması ve milyonlarca İngiliz vatandaşının ev kredisi taksitlerinin katlanması Muhafazakar Parti içindeki vekiller arasında tam bir infial yarattı. Truss baskılara dayanamayarak önce Maliye Bakanı Kwarteng'i görevden aldı. Ardından kendi getirdiği bütçe planından tamamen çark etti ancak koltuğunu kurtarmaya gücü yetmedi. İngiliz Daily Star gazetesi bu siyasi can çekişme sırasında Truss'ın görev süresiyle bir marulun çürüme süresini canlı yayında yarıştırdı. Ve Truss 45. günün sonunda istifa ettiğinde marul henüz çürümemişti. Kendi partisi tarafından adeta bir günde gözden çıkarılan Liz Truss, arkasında milyarlarca sterlinlik bir finansal enkaz bırakarak modern siyaset tarihinin en büyük ironilerinden biri olarak kayıtlara geçti. Birçok dış izleyici haklı olarak şu soruyu soruyor. Halk sandığa gitmeden, hiçbir genel seçim yapılmadan nasıl oluyor da son 10 yılda tam 7 kez başbakan değişebiliyor? Bunun temel sebebi Birleşik Krallık'ın yüzyıllardır uyguladığı ve dünyadaki birçok ülkeye model olan Westminster parlamenter sistemidir. İngiltere'de genel seçimlerde vatandaşlar doğrudan bir başbakan adayı veya başbakan seçmez. Kendi seçim bölgelerindeki milletvekili adaylarına ve dolayısıyla partilere oy verirler. Anayasaya göre hükümeti kurma görevi Avam Kamerası'nda, yani mecliste salt çoğunluğu elinde bulunduran partinin liderine verilir. Dolayısıyla iktidardaki parti kendi içinde bir iç isyan, skandal veya istifa nedeniyle lider değişimi yaşadığında ülkeyi yeniden genel seçime götürmek gibi anayasal bir zorunluluğu yoktur. Süreç tamamen parti tüzüklerine göre ilerler. Örneğin Muhafazakar Parti veya İşçi Partisi kendi milletvekilleri arasında oylama yapar. Ardından parti üyelerinin katıldığı bir seçimle yeni bir genel başkan belirlenir. İşte o seçilen yeni parti lideri meclis çoğunluğuna sahip olduğu için doğrudan Buckingham Sarayı'na çıkar, kral veya kraliçenin onayıyla ülkenin yeni başbakanı ilan edilir. Nitekim Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak ve son olarak 2026'da Keir Starmer'ın istifasının ardından yerine geçmesi beklenen Andy Burnham de koltuğa hiçbir genel seçim yüzü görmeden tamamen parti içi delege ve vekil dengeleriyle oturacaktır. Ancak bu durum ekonomik kriz dönemlerinde halkın seçmediği, sandıktan çıkmamış liderlerin ülkeyi yönettiği gerekçesiyle devasa bir demokratik meşruiyet krizini ve muhalefetin sert erken seçim baskılarını da beraberinde getirir. Yani İngiliz sistemi istikrarı korumak için tasarlanan bu parti içi değişim mekanizmasını ironik bir şekilde liderleri birer birer yutan acımasız bir öğütme makinesine dönüştürmüştür. Britanya siyasetindeki bu istikrarsızlığın en büyük yapısal sonuçlarından biri, yüzyıllardır ülkeyi yöneten iki ana merkez partinin de tabanda hızla erimesidir. Hem Muhafazakar Parti hem de İşçi Partisi hayat pahalılığı ve göç gibi kronik halk taleplerine yanıt veremediği için geleneksel seçmen kitlelerini dalgalar halinde kaybediyor. Bu boşluğu dolduran en agresif ve radikal güç ise Nigel Farage liderliğindeki sağ popülist Reform UK Partisi oldu. Nitekim Mayıs 2026'daki yerel seçimler
İngiliz siyasi tarihi için tam bir şok dalgası yarattı. Reform UK tam 1454 belediye meclis üyesi kazanıp 14 belediyenin yönetimini doğrudan ele geçirerek establishment'i yani yerleşik siyasi düzeni kelimenin tam anlamıyla sarstı. Reform UK bu tarihi zaferle kalmayıp İşçi Partisi'nin kalesi sayılan kuzeydeki sanayi kentlerinden Barnsley ve Walsall gibi bölgeleri düşürürken muhafazakarların kalesi Essex'i de adeta haritadan silerek tek başına ele geçirdi. Farage'ın sistem tamamen kırıldı. Artık Westminster elitlerini devirme zamanı diyerek yükselttiği bu göçmen karşıtı söylem ulusal anketlerde de karşılık buldu. Nitekim Haziran ayındaki Opinium anketlerinde Reform UK %23-24 bandıyla birinci sıraya yerleşerek İşçi Partisi ve muhafazakarları geride bıraktı. İşte Keir Starmer'ın istifasını tetikleyen asıl büyük dış baskı da buydu. Çünkü milletvekilleri Farage karşısında eriyen oyları gördükçe bir sonraki genel seçimde meclis dışı kalma korkusuyla Starmer'a karşı isyan bayrağı açtılar. Üstelik tehlike sadece sağdan gelmiyor. Gazze politikaları nedeniyle sol seçmeninde kitlesel olarak Yeşiller Partisi'ne kayması iki büyük partiyi çift taraflı bir kıskaca aldı. İngiliz siyaseti artık iki kutuplu klasik yapısını tamamen kaybetti ve her iki kanattan da radikal partiler tarafından kemirilen, çok parçalı ve öngörülemez yeni bir kaos dönemine sürüklendi. Yani Avrupa'da aşırı sağın yükselişi, örneğin Almanya'da AfD ile olduğu gibi Birleşik Krallık'ta da Reform UK ile kendini ciddi şekilde gösteriyor. Sürekli değişen başbakanlar ve bakanlar devlet mekanizmasında tam bir felç durumuna yol açıyor. Her gelen yeni başbakan bir öncekinin ekonomik reformlarını, altyapı projelerini ve sağlık politikalarını çöpe atıp sıfırdan başlıyor. Örneğin Liz Truss'ın 45 günlük fiyaskosunun ardından Rishi Sunak'ın gelmesi ve son olarak 2026'da Keir Starmer'ın istifasıyla sadece 4 yılda 4 kez başbakan, 5 kez maliye bakanı değişmesi, uluslararası piyasalarda eşi benzeri görülmemiş bir güvensizlik yarattı. Bu yönetim istikrarsızlığı küresel yatırımcıların gözünde İngiltere'nin öngörülebilir ve güvenli bir liman olma özelliğini tamamen yok etti. Nitekim uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's ülkenin ekonomik görünümünü durağından negatife düşürerek uyarılarda bulundu. Sadece ekonomide değil, Londra'nın küresel diplomasideki ve askeri alandaki ağırlığı da bu kaosun kurbanı oldu. Savunma Bakanı John Healey'in istifası ve bütçe kesintileri yüzünden İngiliz ordusunun mühimmat stoklarının alarm vermesi, ülkenin NATO içindeki caydırıcılığını ve Ukrayna Savaşı'na liderlik etme kabiliyetini ciddi şekilde sekteye uğrattı. Amerikan ve Avrupalı müttefiklerin kapalı kapılar ardında Londra ile uzun vadeli hiçbir stratejik anlaşma yapamıyoruz. Çünkü muhatabımız olan bakanlar birkaç ay içinde koltuğundan oluyor diye yakınması acı bir gerçeğe dönüştü. Bir zamanlar üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak anılan ve küresel diplomasinin merkezinde yer alan Birleşik Krallık bugün müttefikleri ve rakipleri tarafından istikrarsız, kaotik ve sürekli iç kavgalarla boğuşan bir 3. dünya demokrasisi gibi yorumlanıyor. Westminster'daki amansız koltuk savaşları Britanya'nın küresel itibarını ve ekonomik geleceğini her geçen gün daha da derin bir karanlığa gömüyor. Evet, Keir Starmer'ın erken vedasıyla zirveye ulaşan liderlik krizi Birleşik Krallık'ta yapısal bir yönetim problemini kanıtlıyor. Londra yeni başbakan Andy Burnham'i beklerken yüksek enflasyon, çöken sağlık sistemi ve peş peşe gelen skandallardan yorulan İngiliz halkı artık sadece isimleri değil, tüm siyasi ve ekonomik sistemi de sorguluyor. 10 yılda 7 başbakanı uyutan bu acımasız çark, Britanya'nın küresel itibarını ve iç huzurunu tüketmeye devam ediyor. Benzer içerikler için GZT'yi takip etmeyi, videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Boris Johnson'un ardından başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss, Birleşik Krallık tarihinin en kısa süre görev yapan başbakanı olarak adını tarihe en büyük fiyaskolardan biriyle yazdırdı.